Dedi ki bu hemoroid değil, bu tümör. Kötü huyluya benziyor ama tabii ki biyopsi yapılmadan hiçbir şey demiyoruz. Ben Kasım başında rektumdan bir kanama oldu. O şekilde başladı. Sonra işte bir hafta geçmedi, 2 hafta oldu geçmedi hala. Ben de açıkçası hemoroid sandım. O şikayetle size başvurdum. Siz bana krem verdiniz ama endoskopide bir baksın dediniz. Sonra ben endoskopiye gittim. Hocayla sohbet ettik bakmadan önce. O bana sordu, çok mu öksürdünüz, ondan mı oldu acaba? Evet dedim, çok öksürdüm. O ara bir hastalık vardı, öksürüyordum. Tamam dedi, sonra bir baktı ve dedi ki bu hemoroid değil, bu tümör. Kötü huyluya benziyor ama tabii ki biyopsi yapılmadan hiçbir şey demiyoruz. Sonra geri size yönlendirdi. Biz o zaman sohbet ettik. İşte nasıl bir süreç olabilir eğer gerçekten kötü huyluysa. Evet yani bir şoka uğradım ama tabii ki yani ortada bir gerçek var ve bununla artık nasıl baş edeceğimizi öyle düşündük ve konuştuk. Siz bana her şeyi böyle son detaya kadar anlattığınız için yani aslında panik değil, daha böyle bir şok oldum ama sonra konuştuktan sonra her şey normale döndü. Siz tüm detayları anlattınız. İşte bu kadar sürecek, böyle bir şey olabilir. İşte bana çizdiğiniz bir tane bağırsak böyle dışarıda çıkarmamız gerekecek belki söylediniz. Ben de sorularımı sordum. Sonrasında biyopsi yapıldı. Fakat biyopsi şöyle dedi. Bu örnekler bu lezyonun tamamını temsil edilmediği için bunun komple çıkarılması gerekiyor. Sonra bir daha ameliyata girdim. Tümör komple çıkarıldı ve o biyopsi sonucu onun kötü huylu olduğunu söyledi. Sonrasında da işte lenf nodlar vardı. Onlar normalden biraz daha büyüktü. O yüzden onların da çıkması gerekiyordu. Ya aslında ben 2 hafta, belki 2 haftadan bir tık fazla bekledim. Yani her gün ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. 3. ameliyata girdim. Uyandım. Saate baktım. Evet böyle bir iki gün biraz zor kendime geldim. Yani bir korkum yoktu çünkü ben sonuçta o ameliyata daha iyi bir şey olması için giriyorum. Yani bunun gitmesi için, iyileşmesi için giriyorum. O yüzden hiçbir korkum yoktu. Ben normalde çok pozitif bir insanım ve yani böyle doğdum, böyle şanslıyım, öyle diyeyim. Ve her şeyi pozitif yönden bakıyorum. Bu hastalığı da aynı şekilde. Yani hep şakaya vuruyorduk. İşte çocuklar çikolata yiyor, kız kardeşim istiyor. Ben de diyorum ki hayır, sadece kanser olan veriliyor çikolata vesaire vesaire. Yani çünkü her şeyi pozitif bakınca daha kolay oluyor diye düşünüyorum. Ve o kötü düşünceleri kafanızda çıkarttığınız an yani gerçekten her şey değişiyor. Her şey buradan başlıyor ve burada bitiyor. Ameliyat sonrası çok iyi hatırlıyorum. Şimdi stoma vardı üstümde. Ben onu ilk gördüğümde kız kardeşimi aradım ve dedim ki bir tane kadın bulalım, ben bunu yapamayacağım tek başıma. Ama hiç öyle bir şey gerek kalmadı. Göründüğünden çok daha rahat bir şey. Yani adaptör var, işte poşet var. Onu değiştiriyorsunuz. Hiçbir sorun olmadı. 2,5 ay sonra stomayı da çıkarttık ve şu an tertemiz bir şekilde inşallah burada oturuyorum karşınızda. Sizin sayenizde. Maalesef Türkiye'de böyle bir şey var. Hiçbir şey olmaz. Ve herkes bu şekilde düşünüyor. Bir tane tanıdığım var, hatta geçen gün konuştuk. Onun da kardeşi aynı benim gibi rektumdan kanaması oluyor. Ama doktora gitmek istemiyor. Ya bir şey olmaz, ne olacak, ne olacak? Hayır, yani ne olacak? İşte her gün ne kadar önemli olduğunu, yani kendimizi gerçekten sevmeliyiz her şeyden önce. O yüzden en ufak bir şey olsa bile, en ufak bir kanama, en ufak bir acı, rahatsızlık vesaire hemen doktora. İsmail Ahmet Bey, siz olmasaydınız yani bilmiyorum, bu şekilde belki bitmeyecekti. O yüzden çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
Türkiye'de ve dünyada 3. sıklıkla görülen kalın bağırsak kanserleri önlenebilen hastalıklar arasındadır erken teşhis ile. Genellikle hastalar makattan kanama, ağrı, kilo kaybı, kabızlık, ishal gibi değişikliklerle başvururlar. Bu tür şikayetlerimizi önemsemeliyiz. Bunları genellikle hastalar hemoroid fistül gibi daha basit hastalıklar olduğunu zannederler ama bu tür şikayetleri olan hastalar mutlaka bir doktora başvurmalı. Bu tip basit şikayetler kalın bağırsak kanserinin bir belirtisi olabilir. Bu nedenle bu belirtilerimizi önemsemeliyiz ve uygun bir merkeze başvurmamız lazım. Bir genel cerrahi doktoruyla mutlaka görüşmemiz gerekiyor. Çünkü hastalık çok erken evredeyken bu tip belirtilere neden olabilir. Erken evrede saptandığı zaman kalın bağırsak kanseri tamamen önlenebilen bir hastalıktır. Hatta hastaların kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler almaksızın tedavi edilebilen bir hastalık olduğu da unutulmamalıdır. Kalın bağırsak kanserleri küçük bir polipten başlar ve bu yıllar içerisinde kansere dönüşür. Bu polipler kanserleşmeden kolonoskopi ile çıkarıldığı zaman hastalığın kanserleşmesini önlemiş oluruz. Bu nedenle ailesinde kanser hikayesi olanlar ve belli bir yaşın, 45 yaşın üzerindeki kişiler mutlaka kolonoskopi ile taramalarını yaptırmalıdır. Kalın bağırsak kanseri tespit edildiği zaman paniklemememiz gerekiyor. Bu konuda tecrübeli bir merkeze, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu, iyi bir radyoloğun, iyi bir gastroenteroloğun olduğu bir merkezde ayrıntılı bir tedavi planı yapılmalıdır. Kalın bağırsak kanserinden korkmamalıyız. Kalın bağırsak kanseri önlenebilen bir hastalıktır. Yeter ki tarama kolonoskopilerimizi yaptıralım. Bu hastalık oluşmadan önüne geçmek kendi elimizde.